Sevgili arkadaşlar merhaba, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili dostlarım, bu videomuzda altın ve gümüşe değineceğiz. Altın ve gümüşte bizler için önemli seviyeler hangi bölgelerden geçiyor? Sizlerle birlikte bunu teknik analiz yöntemini kullanarak bulmaya çalışacağız. Ayrıca yaşamak ve kaliteli yaşamak arasındaki farklar, bizler için emeklilerin dünyasına tekrardan bir göz atacağız. Emeklilik bağlama oranları ve emeklilerimizin şu anki zor durumundan biraz bu video içerisinde bahsedeceğiz. Evet sevgili dostlarım, kanalımıza bir beğeni atar ve kanalımıza abone olmamış arkadaşların hepsini de kanalımıza abone olmaya davet ediyoruz. Evet, ülkemizde 1500-2000 TL arası emekli maaşı alan çok sayıda insanımız mevcut. Bu insanlarımız yorumların altında bize de yer verir misiniz şeklinde dönüşler yapmışlar. Evet, sizlere de yer veririz. Tabii ki sizin de sorunlarınızı bu video içerisinde anlatmaya çalışırız. Evet sevgili dostlarım, hemen altınla başlayalım. Altında biliyorsunuz FED bekleniyor. FED'in özellikle varlık alımlarında azaltma yönüne gidip gidemeyeceği büyük bir merakla bekleniyor. FED zaten önceki açıklamalarında varlık alımlarında azaltma gideceğini belirtmişti. Burada önemli olan varlık alımlarında azaltma yönüne gidip gidemeyeceği değil arkadaşlar. FED'in ne zaman faiz arttırıp arttırmayacağı yönündeki kararı olacak. FED eğer faiz arttırımlarına başlarsa işte bu altın için, yani yakın zamanda faiz arttırımlarına başlamakla ilgili bir karar ağzından çıkar ise işte bu altın için olumsuz olacak. Çünkü bu doların güçlenmesi altının zayıflaması anlamı taşıyacaktır. Varlık alımlarında bir azaltma yönüne gitmesi 2022 yılının ikinci çeyreğine kadar bu varlık alımlarındaki azaltma tamamen bitirilmesi yönünde zaten FED'in piyasalara sunmuş olduğu görüşleri mevcuttu. Bu görüşler de zaten piyasa tarafından satın alındı. Biliyorsunuz altın ons tarafında bir aşağı yönlü düşüşler zaten meydana geldi. Şimdi altında bizler için özellikle takip etmemiz gereken çok kritik seviyeler var. Bu kritik seviyeleri sizlerle birlikte grafik üzerinde tartışacağız. Evet sevgili dostlarım, bu altına geçmeden önce hemen emekli arkadaşlarımızın, emekli abilerimizin, ablalarımızın sorunlarına biraz değinelim. 1500 ila 2000 TL tutarları arasında bir emekli maaşı alan grubumuz mevcut arkadaşlar. Bu grupta azımsanmayacak kadar çok. Bir de şöyle bir benim araştırmalarımdan edindiğim bilgiye göre arkadaşlar, 2008 yılından sonra, bakın burası çok önemli, özellikle dikkat edin, yaşayan bir zombiye dönüşmeyin ilerleyen dönemlerde. Yani şaşırmayın, 2008 yılından sonra emeklilik işlemleri başlayan, yani sigortalık girişi olan arkadaşlarımızın aylık bağlanma oranları çok düşük olacak. Yani 2008 yılında sigortaya başlayan bir arkadaşımız 65 yaşında zaten emekli olacak. 65 yaşına geldiği zaman hiçbir şekilde bir hayal kurmasın diyeyim ben. Boşu boşuna hayal içerisine girmesin. Çünkü bu arkadaşımız mümkün olduğu kadar, yani gülüyorum da bakmayın arkadaşlar, sinirden gülüyorum. Yani bu arkadaşımız biraz zor geçinir. Neden zor geçinir diyecek olursanız, aylık bağlama oranı oldukça düşük olduğundan dolayı şu şekilde düşünebiliriz. Şu an eskiden emekli olmuş anneleriniz, babalarınız vardır. Onların aylık bağlama oranları %70 civarından hesaplandığı için onlar şu an asgari ücrete hemen hemen yakın. Yani önceki yönetimlerin bunlara sunmuş olduğu avantajlar sayesinde şu an asgari ücrete hemen hemen yakın fiyatlarda maaş alıyorlar. Şu zamanki asgari ücrete vuracak olursak sizlerin alacağı maaş tutarı da herhalde 750-800 TL civarında olacak. O yüzden ne diyeyim arkadaşlar, kendinize çok dikkat edin. Ayrıca aylık bağlama oranlarının geriye dönük de EYT'liler için 3 kademede hesaplandığı bilgisine ulaştım. Yani 2008 ve sonrası ayrı bir hesaplanma, 2008-99 arası ayrı bir aylık bağlama oranı hesaplanması,
Ve 1999 öncesi ayrı bir aylık bağlama süresi olarak hesaplanıyor arkadaşlar. Bu da 3 kademede hesaplandığı için 2008 yılından önceki sigortaya girişi olan arkadaşların emekli maaşları biraz daha farklı. Yani yüksek tutardan hesaplanabiliyor. Fakat 2008 ve sonrası için maalesef ki aylık bağlama oranları komedi sayılacak bir düzeyde olacak. Eğer ki aylık maaşınız şu an itibariyle 24-25 bin lira değilse bunun altındaki arkadaşlar oldukça düşük miktarlarda emekli maaşı alacaklar. Bu emekli maaşlarının düşük olması demek nedir arkadaşlar? Kayıt dışının çoğalması anlamı taşıyacaktır. Yani gün sayınız fazla ve siz ihtiyaçtan dolayı çalışıyor, sigorta priminiz hala devam ediyor ise sizin alacağınız maaş oranı da buna paralel olarak düşecektir. Maaşlar düşeceği için de çoğu kişi sigortasız çalışma yönüne gidecektir. Böyle bir açık madem ki piyasada var, neden düzeltilmiyor arkadaşlar? Bakın, bizlerin oy vererek göreve getirdiğimiz siyasiler bizim sorunlarımızı çözmek için o mevkide oturuyorlar. Fakat böyle bir sorun neden çözülmüyor? Ben bunun sorusunu da sorarım. Yani kimse kusura bakmasın arkadaş, bunun sorusunu ben sorarım. Siz orada niye oturuyorsunuz? Benim sorunumu, benim derdimi, benim ileriki yaşlardaki sorunlarımı, sıkıntılarımı çözmeyeceksiniz. Siz orada niçin bulunuyorsunuz? Yani neyi çözmek için o koltuklarda oturuyorsunuz? Şu an 24-25 bin lira zaten emekli maaşı alanlar bürokratlar veya özel sektöre baktığınız zaman o şirketin en başında bulunan CEO'ları filandır. Yani o da 1000 kişi de 1000 kişidir. Ama siyasi kadrolara baktığınız zaman emekli milletvekilleri olsun, bakanlıklar olsun çok yüksek miktarlarda maaş alıyorsunuz. Yani bu size dokunmuyor değil mi? Size dokunmadığı için siz de bunu ellemiyorsunuz. Ama böyle bir şey yok arkadaşlar. Böyle bir dünyada yok. Sizler orada bizim sorunlarımızı çözmek için bizim oylarımızla o koltuklarda oturuyorsunuz. Fakat baktığınız zaman sizler halka destek değil, tamamıyla köstek olmuş durumdasınız. Böyle bir sistem dünyanın herhalde hiçbir yerinde yoktur. Bu insanların geleceğiyle de oynamaya kimsenin hakkı yoktur arkadaşlar. Sizler de şöyle bir emeklilik sistemine uyanın. Bir silkelenin, bakın bakalım ileride alacağınız maaş oranları hangi miktarlara geliyor. Ya şimdi bana bir şey olmaz. Ben zaten eski yönetimlerin, eski siyasilerin bana vermiş olduğu yüksek maaşı alıyorum, keyfime bakıyorum şeklinde düşünen emekli kesim de olabilir. Fakat bu emekli kesim de böyle düşünmesin. Çünkü bu emekli kesimin de yarın öbür gün çocukları emekli olmaya başlayınca, gerçi sizler bunları görebilir misiniz bilmiyorum. Çünkü 2008 yılı sonrası 65 yaşında emekli olacak. Artık sizin ömrünüz, eğer genç evlendiyseniz 18-16 yaşlarında bir evlilik yaptıysanız sizler de o yaşlarda 65, 70, 80 yaşlarında olursunuz. Çoluğunuzu çocuğunuzu görebilir misiniz? Veya torunlarınıza bir katkıda bulunabilir misiniz? O da ayrı bir konu, ama 2008 sonrası sigortaya girişi olanların artık ne bir torun gelmesin diye dua edecekler herhalde. Çünkü torunlarına, çoluklarına, çocuklarına yardım edecek herhangi bir durumları kalmayacak diye düşünüyorum. Ayrıca 2008'den sonra bol miktarda sigorta giriş günü olan arkadaşlar da maalesef ki emekli aylık bağlanma oranları düştüğü için geriye dönük çalışmalarında yaptıkları prim, yüksek primleri de güme gitmiş durumda. Yani artık bu toplumda bir yaşayan zombi grubu yaratılmış olmuş arkadaşlar. Neyse, bizler konumuza dönelim ve buradan yetkililere bir çağrı, bir sesleniş yapalım. Lütfen şu emekli aylıklarını tekrardan bir gözden geçirin. Özellikle aylık bağlama oranları çok düşük. Sizler gibi bu toplumda 30 milyar üzerinde maaş alacaksın ki emekli maaşın yüksek olsun. Fakat bunu da alan bir tek sizlersiniz ve bu işi de bizim oylarımızla
oralara oturuyorsunuz. Fakat bizim sorunlarımızı çözme yoluna gitmiyorsunuz. Lütfen bu sorunla ilgilenin. Evet, gelelim altın tarafına. Altında ne dedik arkadaşlar? Fed tapering yapacak mı varlık alımları? Evet, varlık alımlarında azaltma yönüne gideceğini zaten Fed bizlere bildirdi. Fed'in varlık alımlarına gitmesi, varlık alımlarını kesmesi, azaltması durumu öyle birden olmayacak. Zaten Fed de bunu açıkladı arkadaşlar. Yavaş yavaş azaltma yönüne gidecek. Bu da altında çok fazla bir geri çekilme yapar mı? Bence yapmaz arkadaşlar. Fakat gene de dikkatli olmakta fayda var. Bizler özellikle altında bakın şurada düşen trend çizgisini yukarı yönlü kırmış durumdayız. Takip ettiğiniz zaman buradaki trend çizgimizin yukarı kırıldığını sizler de göreceksiniz. Bunun yukarı kırılması demek olsun yukarılara gitme isteğinin bulunduğu anlamı taşıyor. Fakat şu bölge altının sıkıştığı bir bölge, 1780 bölgesi. 1780 bölgesi ve yukarıda da arkadaşlar aşılması gereken bir 1795 bölgesi mevcut. Şu an için 1780-1795 arasında sıkışmış bir altın görüyoruz. Ons tarafında özellikle onsu takip eden arkadaşlarımızın çok dikkatli olması gereken şuradaki aşağıdan gelen yükselen trend çizgisini takip edeceğiz. Bu trend çizgisinin altında bir kapanış olmadığı müddetçe altında sıkıntı yaratmaya gerek yok. Buradaki bölgede 1780 civarından geçen bölge. Şimdi bu 1780 bölgesi, yukarıda da 1795 bölgesi altında neden önemli diye soracak olursanız, bakın arkadaşlar şurada bir üçgenimiz mevcut ve bu üçgen yukarıya kırılmış durumda. Bu üçgenin üst tarafı 1915, alt tarafından geçen bölge ise 1670 seviyesinden geçiyor. Bakın şurası bizler için 1670 dolar seviyesinden geçen bölge. Burası da ne dedik? 1915 civarından geçen bölge. Genellikle bu tür üçgen kırılımları, şimdi biz teknik olarak bu bölgeye baktığımız için sizler de şurada göreceksiniz. Buradaki üçgen yukarıya kırılmış bakın. Aşağıya doğru bir trend çizgisi çektiğimiz zaman buradaki trend çizgisinin yukarı yönlü kırıldığı, yuvarlak içine aldığım mum bölgesinde rahat bir şekilde sizler de görüyorsunuz. Burası yukarı yönlü kırılmış. Burası bir kere bizim artıda kalmamız gereken bir bölge. İkinci bölgemiz nedir arkadaşlar? Bu kırılımda üçgen içerisine tekrardan mumun girip kapanış yapmaması lazım. Bu yapmaması gereken bölgede ne dedik arkadaşlar? 1780. Yani 1780 doların altında kapanışlar tekrardan bizi üçgen içerisine atar. Bu da aşağı yönlü hareketi baskılar. Özellikle Fed'in yapacağı, Powell'ın yapacağı açıklamalar önemli olacak. Çünkü 1780 bu tapering açıklanır. Varlık alımlarında azaltma. Bunun miktarı çok önemli olacak. 120 milyar dolarlık tahvil alımı yapılıyordu biliyorsunuz. Bu şu şekilde olursa 120 milyardan 110 veya 100 milyara, öbür ay 90 milyara, bu şekilde kademeli bir şekilde azar azar azaltma yönüne gidilirse arkadaşlar altında yön değişmez diye düşünüyorum. Tekrardan hareketler bizler için yukarı yönlü olacaktır. Şimdi 1700-1900 aralığında bizler için 200 puanlık, bakın bir 200 dolarlık marj alanımız var. Yaklaşık 200 dolarlık şurada bir marj alanımız mevcut. Altın yatırımcısı bunu kendi aleyhine, bakın veya lehine, kendi lehine algılar ise, Fed'in yapacağı açıklamaları algılar ise, bizim buradaki kırılımın geldiği bölge hangi seviyeden geçiyordu? Bakın tam şuradaki seviye, yani 1700, yaklaşık 1785 diyelim. 1780 diyelim arkadaşlar. Bakın 1780. Buradaki kırılım 1780 bölgesinden geçiyor. Biz ne dedik arkadaşlar? Takribi otomatik olarak burada bir bizim için 200 dolarlık bir marjımız vardı. Şimdi bu 200 dolarlık marjı bizler burada 1780 doların
üzerine katarız. Piyasa bunu olumlu algılarsa, Fed'in yapacağı hareketi olumlu algılar ise bir anda buradaki hareket altının onsunda 1980 seviyelerine kadar ulaşır. Bakın 1980 seviyelerine kadar ulaşır. Bu işin teknik olarak baktığımız zaman oluru bu arkadaşlar. Yani 1980 seviyesi şu an itibariyle bu üçgen içerisindeki hareketin kırılımında olduğu için lafı fazla uzatmaya gerek yok. Burasının hedefi 1980 dolar civarıdır. Tabi bunun için şerhimiz nedir arkadaşlar? Buradaki üçgen içerisinde bir daha kapanış olmaması. Buradaki üçgen içerisindeki harekette tuzaklarla birlikte 1770 dolar diyelim. 1780'de de biz 1770 dolar diyelim arkadaşlar. Yani 1770 dolar üzerinde kalındıkça altın onsunda 1980 dolar civarına doğru yukarı yönlü bizler bir hareket beklentisi içerisine girebiliriz. Yani bu teknik olarak bizlerin baktığı zaman ana hedef bölgemiz bizlerin kaba taslak olarak bu seviyelere geldiği gözükmekte. Evet, altının onsunda anlaşılmayan herhangi bir şey yoktur herhalde arkadaşlar. Açık ve net olarak sizlere bunu anlatmaya çalıştım. Şimdi biz hemen bir gram altın tarafına geçelim. Gram altında bakalım bizlerin beklentisi veya seviyeleri ne yönde gerçekleşebilir? Bunları bulmaya çalışalım. Gram altın tarafını açtığımız zaman hemen bir trend çizgimizi çekelim. Bakalım bizler için önemli seviye gram altında hangi bölge? Evet, bizler için gram altında en önemli bölge şuradan geçen trend çizgisi. Neden buradan geçen trend çizgisi arkadaşlar? Buraya kadar bir düzeltme gram altın tarafında dolar bazlı kaynaklı yaşanabilir. Buradaki geçen bölgede hangi seviyeye denk geliyor? Baktığınız zaman 520 TL civarına denk gelen bölge. Bakın şuraya hemen işaretleyelim. 520 TL. Burada zaten bir fiyatlama, kulp fiyatlaması vardı. Fakat bu kulp fiyatlamasında bizim için ana hedef bölgesi 588 TL bölgesiydi. Artık bana göre gram altında bu seviyelerin altı 3-5 TL kadar aşağıya doğru test edilse de ben bu 520 TL'nin gram altın tarafında artık bir dip seviye olarak kendini göstereceğini düşünüyorum arkadaşlar. Burada retest olaylarımız bizim 520-540 aralıkları. 540'ta da çünkü kuvvetli bir destek bölgesi var. Bu kırılır ise aşağıda 520 TL'lere kadar gram altında bir geri sarkma yaşayabiliriz. Şimdi burada bir retest yapma olayı 520 TL civarına kadar gerçekleşebilir arkadaşlar. Fakat buradan sonra yön tekrardan ilk etapta 588 TL civarına doğru giden bir gram altın olacağını düşünmekteyim. Çünkü ons ve dolar bazlı olarak hareketlerin birlikte yukarı yönlü hareket etmesiyle birlikte bazen piyasalarda biliyorsunuz hiperenflasyonist özellikle dönemlerinde hem dolar hem altın aynı anda veya piyasalar aynı anda hepsi birden yukarıya yönlü hareketler yapabilir. Benim beklentimde böyle bir olayın olacağı yönünde ve altının gram altının özellikle ilk etapta 588 TL civarına doğru hareketlere başlayacağı yönündedir arkadaşlar. Sizler de bu verdiğim seviyeleri dikkatli bir şekilde takipte kalır iseniz arkadaşlar ilerleyen dönemlerde sıkıntı yaşamayacağınızı düşünmekteyim. Eski videolarımız, eski dediğim yani şundan geçen hafta içerisinde yaptığımız videolarda gram altındaki arkadaşların TL pozisyonlarına dönmesi gerektiğini ve bu şekilde uyarılarımız vardı. Onlar da güzel kazançlar elde ettiler. Şu an itibariyle baktığımız zaman gram altın tarafında olumlu bir seyri tekrardan yaşayabilmemiz için hangi seviyede kapanışlar görmemiz şart? Evet arkadaşlar baktığımız zaman 557. Evet. Şurada bir 557 direnç bölgemiz mevcut. Bakın şurada bir 557. Gram altın takip eden arkadaşlar bu 557 seviyesi artık bir direnç haline geldi. Bu direnç yukarı kırılmadığı müddetçe
takip edeceğiniz bant aralığı 538. Burası kuvvetli bir destek bölgesi. Fakat bu 538 seviyesi önemli bir seviye ve burası bir stop bölgesi olarak da kullanılabilir. Çünkü 538'in altında benim ana hedef bölgem, bakın gelecektir demiyorum, fakat benim ana hedef bölgem 520 TL civarına doğru gram altında hareketlerin görüleceği yönündedir ve artık 520 TL altında da ben bir dip seviyesi beklemiyorum. Burası 520 ile 527 arası gram altın için olumlu sayılabilecek bir bölge. Ve bu bölgede de bir retest şeklinde yaşanacaktır. Çünkü artık daha bu büyük çanak fiyatlanmadı. Bakın arkadaşlar, bu küçük çanak fiyatlanması 588'de bitecek. Fakat buradaki büyük çanağımızın hedefi de eski videolarımızdan takip edebilirsiniz. Ve gram altının gidebileceği maksimum seviyeleri bulabilirsiniz. Ama benim şu an 520 ve 580 aralığında bir bantta gram altının çalışacağı yönünde düşüncelerim mevcut. Hemen gümüş tarafına geçelim. Bakalım gümüşte neler oluyor arkadaşlar. Evet, gümüşe baktığımız zaman gümüşte de burada bir sıkışma ve bir tobo hareketi mi yapmaya çalışıyor? Bu gümüş. Gümüş ons. Evet. Gümüş onsta 23.78 önemli bir destek konumuna geçmiş. Bakın arkadaşlar, 23.78. Bu bölge önemli. Çünkü neden? Bu bölge üzerinde kaldıkça gümüşün ons tarafı yukarıda takip edeceği bant aralığı 24-44 bant aralığıdır. Ve 24-44 üzerinde de gene 24-86 civarına doğru giden bir gümüş ons takip edebiliriz. 23.78'in önemi, burası aşağı yönlü kırılmaması gerekli. Eğer burasını aşağı yönlü kırar isek ne olur arkadaşlar? Gümüşte artık alt taraflarda bir trend başlayabilir. Fakat ben gümüşte bir alt trend başlayacağı yönde düşüncem yok. Gümüşte artık yön yukarıdır ve gümüşün de bu sıkışıklığı bir an önce aşacağını düşünmekteyim ben. İlk etapta da gümüşte şurada gördüğünüz 25-40 EMA değerine doğru yukarı yönlü hareketlerin devam edeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Evet, buradaki hareket 25-40 seviyesi civarına kadar gümüşte devam edecektir. Ve buradaki harekette bir toba şeklinde 25-40 seviyesini yukarıya kırdığı zamanlar arkadaşlar gümüşte bariz bir şekilde tekrardan 30 dolarlar seviyesine doğru bir yükseliş. Zaten ilerleyen dönemlerdeki beklentimi söylemeye gerek yok. Hepiniz biliyorsunuz. Gümüşte benim 46-50 dolar aralığında uzun vadeli beklentim hala devam ediyor. Gümüşte baktığınız zaman şurada 23-40 ve 25-40 aralığında bir sıkışma devam ediyor. Bu 25-40 kuvvetli bir ilk etapta direnç oluşturacak olan bölge olsa da burayı kırıp 28 dolar ve oradan da 30 dolar seviyesine doğru gümüşte yukarı yönlü hareketlerin devam edeceğini düşünmekteyim. Viyop'ta ve Forex piyasalarında işlem yapanlar hangi seviyeleri takip etmeli? Evet arkadaşlar, onlar için 23, bakın 23.78 altı kapanışlar düşüş hareketi olarak değerlendirilebilir. O zaman şuradaki 23.37 ve 23.12 yükseliş kanal başlangıç noktamız devreye girer. 23.78 üzerinde hareketler olumludur. Buradan da 24.44, evet sizlerin takip etmesi gereken bir 24.44 ve 24.86 dirençleri de yukarı yönlü çalışır. O yüzden burada verdiğim hareketleri Forexçiler ve Viyopçular takipte kalabilirler. Şu an 23.78 üzerinde olan gümüş ons da olumludur. Hemen gümüş gram tarafına bakalım. Gümüş gramda bizler için ne dedik? 7.53 kilit noktamız ve bu nokta
hareketlerin yönünü belirleyecek olan noktamızdır. 7.53 altı kapanışların devamı bizleri gümüş gramda 7.13 seviyesine kadar aşağı yönlü çekebilir. 7.13 ayrıca bir stop bölgemizdir. Bakın arkadaşlar, burası hem yukarı yönlü, şu an için 7.53 altında kapanışlarımız olduğu için 7.13 hedef bölgesi haline gelmiştir. Fakat 7.13 bizim stop bölgemizdir. Buranın altında kapanışlar başlar ise tekrardan seviyemiz 6.91 ve 6.78 yükseliş seviyesine doğru gümüşün gramını aşağı yönlü çekebilir. Şimdi diyeceksiniz, böyle bir ihtimal var mı? Böyle bir ihtimal henüz 7.13 yukarı yönlü kırılmadığı için yok. 7.13 aktif çalıştığı sürece yukarıda tekrardan bizler için 7.71 seviyesi önemli bir direnç ve test edilecek bölge olarak takip edilebilir. Yani 7.13 altı bizler için satış pozisyonlarımızı satışa geçirme yeri, 7.13 üzeri ise 7.53 ve 7.71 aralıklarının çalışacağı bir gümüş gram bölgesi olarak takip edilebilir arkadaşlar. Gümüş gram takip eden arkadaşlar da dediğim gibi 7.13 bizim gibi yukarılardan satış yapan arkadaşlar da 7.13 bölgesini sıkı takipte kalsınlar. Bu bölge üzerinde tekrardan gümüş gramda yukarı yönlü hareketler başlayabilir. Evet sevgili dostlarım, sizlerle birlikte biraz ilerideki emeklilik dönemimizde karşılaşabileceğimiz sorunlara değindik. Ardından altını, gümüşü değerlendirdik. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.